Herkese merhaba. Bu videoda bu çantanın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım size. Jütip ve pamuk makrome ip kullandık. Bir de halat kullandık bu şekilde. İçini yine astarlı yaptık. Çıt çıt kaldı. O yanımda olmadığı için şu an takamadım. Şuradan çıt çıtlı olacak. Bu şekilde güzel bir omuz çantası. Şöyle detaylıca yakından göstereyim örneği. Biraz böyle verev giden güzel başak modeli gibi bir model. İsmini tam bilmiyorum ama bu çantaya çok yakıştığını düşünüyorum. Umuyorum sizler de yaparsınız ve güzel günlerde kullanırsınız. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Ayrıca yaptığımız çantaların satışı ve Instagram hesabımı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Başlayalım. Jüt ip, pamuk makrome ip kullanacağım. Etiketini atmışım. O yüzden kalınlığını söyleyeyim. 2 milimetre kalınlığında neon pembe diye geçen Sultan marka bir pamuk makrome ipti bu. Etiketini atmışım. O yüzden onu belirtmek istedim. Kalınlıklar arasında da fark var. Bu biraz daha kalın, bu biraz daha ince. Onun için de farklı bir yöntem uygulayacağız zaten. 4,5 milimetrede tığ kullanıyorum. Bu tabanı daha önce balık sırtı çantamın anlatımında adım adım göstermiştim. O nedenle tekrardan göstermiyorum. Buraya kadardı. Onun bir boy büyüğünü yapacağız. Onun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bu aşamaya kadar olan kısmını yapabilirsiniz. Üstüne bir sıra daha gideceğim. Tabanın biraz daha büyük olmasını istiyorum çünkü. En son 2 tek bir çift şeklinde yaptıktan sonra bu sırada da 3 tek bir çift yapacağız. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Bu aslında çiftin bir tanesi. Sıradan 3 tane tek yapacağım. Bir, iki, üç tane tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Bu çift, 3 tane de tek yapıp düz kısma geleceğim. İşaretleyiciyi çıkartıp 22 tane düz sık iğne yapacağım. Burada devam edeceğiz. Köşeye geldim. 3 tek bir çift şeklinde yapıp bu köşeyi tamamlayacağım. 3 tane tekle başlıyorum. 1 2 3 tane tek. Buna çift yapıyorum. Üç tek bir çift şeklinde burayı tamamlayalım. 3 tekle başlayıp bir çiftle bitirdim. 20 tane sık iğne var. Düz kısmı yapacağım. Şurada devam edeceğim. Diğer tarafa geldim. Burada tekle 3 tekle bitirdiğimiz için çiftle başlıyorum. Birincisine çift yaptım. 3 tane tek. Çift. Üç tane tek. Başlarken yaptığımız çiftin bir tanesiydi. Birleştirmeyle onu da çiftlemiş olacağız. Tabanımızın görüntüsü bu şekilde. Şu anda kenarlarda 22, şuralarda da 20'şer tane sık iğne var. Eğer tabanı daha büyük olmasını isterseniz en son 3 sık iğne bir çift şeklinde yapmıştık. 4 tane tek, bir tane çift şeklinde artırabilirsiniz bu sıraları. Bunun ölçüsünü vereyim. Ona göre siz isterseniz değiştirebilirsiniz.
33 santim. 11,5-12 santim civarında da diğer tarafı var. Dediğim gibi sayıları bu şekilde artırabilirsiniz. Yani 3 tek bir çiftle bitirmiştik. İsterseniz 4 tek bir çift şeklinde burayı artırabilirsiniz. Şimdi duvar çıkmaya başlayacağız. İlk sıra için ilmeklerin arka taraflarını kullanacağız. Yani şurada 2 kanat var gördüğünüz gibi. Bunların arkalarını kullanıyorum. Sadece ilk sıra için bunu yapacağım. Bu şekilde sadece arka taraftan giriş yapıp ilmek alıp sık iğne yapıyorum. Artırma ya da eksiltme yapmadan her sık iğneye bir tane sık iğne yaparak bir sıra döneceğiz. Jüt iple 5 sıra düz ördükten sonra şimdi ip değiştireceğim. Jüt ipin kalınlığıyla bu ipin kalınlığı aynı değil. Bunu başka bir videomda daha yapmıştım. Bu ikisinin kalınlığı aynı olmadığı için çanta yukarıya doğru daralmasın diye 6 yani 5 tek bir çift şeklinde öreceğiz. Dolayısıyla 14 tane artıracağız. Bu işaretlediğim yerler artırma noktaları. Normal bir sıra sık iğne yapacağım. 5 tek bir çift şeklinde yapacağım. Yani bir yerden başlıyorum. Şu başlangıç noktasından şuradan girelim. Aynı yerden sık iğne yapmaya başlıyorum. İki, 3, 4, 5. 5 tane bu şekilde tek ördüm. Şimdi işaretlediğim yerde 6.'da buraya çift yapacağım. Birinciyi örüyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. Bizim normalde şu anda etrafında 84 tane ilmeğimiz vardı. 14 tane de artıracağız. 98 tane ilmeğimiz olacak. Örnekte çiftin üzerine kuruluyor. Bilginiz olsun. Sayınız farklıysa artırmayı yaptıktan sonra çift olmasına dikkat edin. Bu şekilde sırayı tamamlayacağız artışlarımızı yaparak. 98 tane sık iğne yaptım. Örneğin kurulumuna geçebiliriz. Şimdi birleştirmeden yapacağız bu örgüyü. Döne döne öreceğiz. Dolayısıyla son bıraktığım yerden ilk sık iğnenin içine, ilk başladığımız sık iğnenin içine giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sıradan bir tane atlayıp ikincisinin dip noktasından, altından giriyorum. İp alıp uzun bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Burada atladığımız bir tane sık iğne var. Onun içine geri giriyorum. İp aldım. Bunu da yine uzatarak, buraları çok sıkı sıkı yapmayın. Biraz gevşek olsun. Böyle biraz çapraz bir görünüm olacak. Yeniden bir tane atlıyorum. İkincisinin dip noktasından. Sık iğne yaptım. Atladığım, arada bıraktığım sık iğneye geri dönüyorum. Bir tane atlıyorum sıradakinin dip noktasından. Burada artışlar yaptığımız için kafanız karışmasın, yukarıdan sayın. Bir tane atlıyorum, ikincisinin dip noktasından. Bu arada bıraktığıma geri dönüyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir sırayı tamamlayacağım. Sıra sonuna geldiğinizde şunu atlıyorsunuz. Hep bir tane atlıyorduk ya. Bunu atlıyorsunuz. Bir sonrakinin şurası aslında sağa doğru, sola doğru yatmış olan ilmeğin hemen altında küçük bir boşluk var. Onun içerisine girip uzun bir sık iğne yapıyoruz. Bu arada ilmekleri şu şekilde arada düzeltiyorum ters geldiğinde. Yani şöyle çiftli güzel dursun diye.
Buradan uzun bir tane yaptım. Bu atladığım aradaki sık iğneye de tersten yapıyorum. Yine uzun. Ve üst sıraya çıkmış oldum. Dediğim gibi birleştirme yapmıyoruz. Sürekli hani spiral bir şekilde öreceğiz. Şimdikinde şöyle takip edebilirsiniz. Bunu atlıyorum. Bir sonrakinin dibiydi ya. Yani bir ikincisinin altındaki noktaydı. O şu sola doğru yatmış olanın hemen bitimi burası. Buradan çektim. Bir sonrakinde şu araya. Yine bakın şu sola doğru yatmış olanın hemen bitimine bu aradakinin normal üstünden sık iğne. Yani şöyle, şimdi bir sonraki şuraya geleceği için hafif sola doğru böyle kayarak gidecek. Modelimizin tamamı bu. Bu şekilde ilerleyeceğiz yukarıya doğru. Bir kez daha göstereyim. Bu sola doğru yatmışım. Hemen dibi. Şurada atladığımız sık iğnenin içinden. Yani aslında şöyle ikili ikili gruplamış olacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir sıra daha ördüm. Yeniden göstereyim. Sola doğru olanın dip noktasından sık iğne. Hemen şurada bir geri gibi duruyor zaten. Yani şöyle ikili ikili gruplanacak bu. O yüzden tekrar göstermek istedim. Bakın bir sıraya çıktım aslında şu anda. Sola doğru olanın dibinden. Ve şu. Yani yine sola doğru olanın sol üstündeki gibi tarif edelim bu sefer de. Buradan. Şu şekilde. Bunun dibinden şu. Bu şekilde çantanın boyunu ne kadar istiyorsak o kadar devam edeceğiz. Bitirdiğimde ben yine ölçülerini vereyim size. Şu anda 17 sıra ördük. Buradan 17 sıra ördükten sonra şimdi kenarlardan eşit şekilde pay bırakıp burada 2 tane boşluk oluşturacağız. Arka tarafta da aynı şekilde 2 tane boşluk oluşturacağız. Buradan sapın gireceği bir boşluk istiyorum. Halatları içinden geçireceğim. O şekilde bir görüntü olsun istiyorum. Burada kaldığım yerden itibaren bir modeli birazcık değiştirerek devam edeceğiz. Burada sadece şunu yapacağız. Şurayı bitirdik zaten. Şimdi bir sonrakine geçerken buradan alıyoruz ya. Bunu alalım. Bunu aldık. Şimdi şu tarafa geri dönmemiz lazım. O dönüşü yapmıyoruz. Buradaki bu boşluk bizim için yeterli. Buradan halat geçer. Şuraya olan dönüşü yapmıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bir sonraki, yani yapmışız gibi düşünün. Bir sonraki ilmeği örüyoruz. Ve şimdi bunun boşluğuna geri giriyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Şurada bir tane sadece ilmek atlamış oldum. Zincir de çekmedim yerini. O kadar genişlesin istemiyorum. Buradan halatı geçirebiliriz. Bu şekilde bu boşluklardan kenarlarda ben şöyle, yani sizin örneğinize göre tabi bunu ayarlarsınız ama şöyle yaptığınızda kenarlardan 6'şer tane motif atladım. Yani daha doğrusu 6,5 tane. Şurayı buçuk diye düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tam 7.'nin başında boşluk oluşturdum. İki taraftan da aynı şekilde yapacağım. Karşı tarafa geçip yine buralarda da o boşlukları oluşturacağım. 2 sıra daha ördükten sonra şimdi bir sıra ters sık iğne ile örgüyü tamamlayacağız. Şu son bitirdiğim yerden itibaren şu boşlukları kullanacağım. Şunlar biraz daha boş görünüyor, görüyorsunuz. Yani aslında sonuncusunu bırakıp bir öncekinden giriyorum. İlmek aldım. İkisini birlikte ördüm. Şimdi bir tane atlayıp sıradakine giriyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Zaten burası daha boş. Onları da birazcık daha doldurmuş olacağım bu şekilde. Şöyle geriye doğru alıp içinden geçiriyorum. Şurası. Bu şekilde bir sıra ters sık iğne ile örgüyü tamamlayıp saplarını takacağız. Son kısmına geldim. İpi kesiyorum. Şimdi sapları takacağız. Bıraktığımız boşluktan içeriden dışarıya doğru sapı geçiriyorum. Burada bir düğüm atıyorum. Buradan sapın ne kadar olmasını istiyorsanız bu kısmı istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Diğer ucunu da kesip buradan çıkartacağım. Geçerken açılmasın diye uç kısımları bantlıyorum. Diğer taraf için de aynı işlemi yapacağım. Uçları böyle bırakırsanız bunlar açılacaktır. Bantları çıkardım şu anda. Bunların açılmasını istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer dağınık dursun istiyorsanız serbest de bırakabilirsiniz. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çantamızın yapımını tamamladık. Umarım eğitici ve keyifli bir video olmuştur sizler için de. Ben çok beğendim, içime sindi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.